Herkese merhaba. Bu yepyeni incelememize hoş geldiniz. Ben her zamanki gibi karmaşık konuların arasındaki o ince bağları bulup bunu sizinle paylaşmaktan büyük keyif alan rehberinizim. Bugün tarih ve teolojinin o muazzam kesişim noktasına binlerce yıldır insanlığın hayal gücüne esir alan bir gizeme dalıyoruz. Odak noktamız farklı inançların ve kültürlerin ortak paydasında devleşen o efsanevi figür Zülkarneyn. Düşünsenize, Zülkarneyn aslında kimdi? Ve bence asıl merak uyandıran kısmı şu, onun efsanesi nasıl oldu da birbirinden tamamen farklı görünen kadim metinlerde bu kadar derin, bu kadar kalıcı izler bıraktı. Birlikte sıkı bir tarihi dedektiflik yolculuğuna çıkıyoruz ve inanın bana yol boyunca bulacağımız ipuçları, taşları tam yerine oturtacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci bölüm Zülkarneyn gizemi başlıyor. Peki, meseleye doğrudan dalalım. Tarihsel kaynaklar bize en başından muazzam bir ipucu sunuyor. Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'e o stratejik Zülkarneyn sorusunu yöneltiyor. Ama kaynakların perde arkasına baktığımızda bu sorunun arkasındaki asıl mimarların Medineli Yahudi din adamları olduğunu görüyoruz. Neden mi? Çünkü bu gizemli figür öyle sadece Arap kumlarından doğan yerel bir efsane değildi, tam aksine kökleri antik Yahudi metinlerinin derinliklerine kadar uzanıyordu. Haliyle bu ufak ama kritik detay pusulamızı doğrudan o kadim kaynaklara çevirmemiz gerektiğini gösteriyor. İkinci bölüm Yahudi kaynaklarında İskender. Zülkarneyn'i tam olarak anlamak için dönemin apokrif Yahudi metinlerinin bu arketipi nasıl şekillendirdiğine bakmamız şart. Özellikle 1. Makabelerde çok çarpıcı bir detay var. Metin, Makedonyalı İskender'i sıradan bir işgalci olarak değil, adeta ilahi bir misyonla dünyanın uçlarına dek ilerleyen durdurulamaz bir güç olarak tasvir ediyor. Yani o dönemde Yahudi hafızası İskender'i çoktan doğuyu ve batıyı dize getiren, tanrısal bir güç taşıyan çift boynuzlu bir arketipe dönüştürmüştü bile. Orduları dünyayı susturmuş, kudreti tamamen teolojik bir efsane haline almıştı. Ve bu durum bize şunu harika bir şekilde özetliyor. Zaman geçtikçe bu devasa mit tek bir kişiye dar gelmeye başlıyor. İslam alimleri ve tarihçiler daha sonra Zülkarneyn kimliğini birçok farklı tarihi liderle eşleştirmeye çalıştılar. Tabii Makedonyalı İskender en popüler olanı ama işin içine Pers kralları Büyük Kiros ve 1. Darius, hatta Mezopotamya mitolojisinden Gılgamış ve Akkadlı Naramsin bile dahil ediliyor. Bu müthiş çeşitlilik, efsanenin sınırları nasıl aşıp herkesi kucaklayan bir kahramanlık mitine dönüştüğünün en net kanıtı bence. Üçüncü bölüm Hristiyan ve Süryani gelenekleri. Rotamızı Hristiyan ve Süryani geleneklerine çevirdiğimizde bu dedektiflik işi daha da ilginçleşiyor. Tarihçi Taberi'nin kayıtları bizi gerçekten dudak uçuklatan bir gerçekle yüzleşiyor. Hristiyanlar İskender Zülkarneyn çağını kendi takvimlerini hesaplamak için adeta bir milat, bir başlangıç noktası olarak kullanmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu figür öylesine büyük bir teolojik etkiye sahip ki erken dönem Hristiyanları ve Süryane edebiyatı için zamanın ölçülmesini sağlayan sarsılmaz bir çapa haline gelmiş. Bir fatihin efsanesi koca bir medeniyetin zaman algısını şekillendiriyor. Şimdi bu iki köklü geleneği yan yana koyduğumuzda ortaya muazzam bir teolojik sentez çıkıyor. Bir yanda Yahudi apokrif metinlerinde ilahi planın bir parçası olarak dünyayı titreten o devasa askeri fatih, diğer yanda Süryani ve Hristiyan geleneğinde zamanın kendisine demir attığı kronolojik bir rehber. Ortada tek bir tarihsel figür var, evet, ancak her inanç onu kendi kutsal penceresinden harmanlamış ve kendi hikayesinin tam merkezine, o altın köşeye oturtmuş. 4. bölüm Efsanelerin kesişim noktası. Peki burada asıl büyüleyici olan şey ne biliyor musunuz? Bu kahramanın macerası sadece savaş alanlarıyla sınırlı kalmıyor. Güneşin o kara balçıklı gözede batışını izlemesi, Hızır ile o meşhur karanlıklar ülkesine yaptığı gizemli yolculuk, ölümsüzlük suyunu yani abı hayatı araması ve tabii ki Yecüc ve Mecüc'ün o kaotik, yıkıcı güçlerine karşı verdiği destansı mücadele. Tüm bu motifler Yunan, Arap, Pers, Yahudi ve Süryani edebiyatlarında tekrar işleniyor. Doğu'nun ve Batı'nın fatihi aynı zamanda bilgeliği arayan bir mistiğe dönüşüyor. Ve işin görsel şölen kısmı, Yecüc ve Mecüc'e karşı inşa edilen o efsanevi setin yapım aşamaları. Metinlerde olay adeta adım adım bir mühendislik harikası gibi anlatılır. Kahramanımız önce dili anlaşılmayan, savunmasız bir halkla karşılaşır. İki dağ arasına o devasa demir kütlelerini yığdırır, o demiri kızıla dönene, adeta ateşe dönüşene kadar körükletir. Ve son dokunuş, üzerine erimiş bakır dökerek o aşılamaz efsanevi duvarı mühürler.
ilahi korumayla mühendislik dehasının birleştiği kusursuz bir an değil mi? 5. ve son bölümümüz ortak kültürel miras. Yani bütün bu ipuçlarını birleştirdiğimizde can alıcı nokta şu oluyor. İskender-i Zülkarneyn, tek bir tarihi liderin zamanla Yahudi, Hristiyan, Süryani ve İslam metinleri aracılığıyla nasıl devasa ortak bir arketipe dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Gücün, ilahi misyonun ve o mitolojik harikaların ortak aynasıdır o. Sınırlar değişebilir, diller ve inançlar farklılaşabilir ama dünyayı dolaşan, adaleti sağlayan o kahramanın sarsılmaz özü, insanlığın ortak bilincinde hep sabit kalıyor. Bu derinlemesine incelememizin sonuna gelirken aklımızda o kışkırtıcı soru yankılanmaya devam ediyor. Nasıl oluyor da tek bir tarihi figür sınırları tamamen aşıp böyle Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerinde paylaşılan ortak bir kahramana dönüşebiliyor? Belki de bu hepimizin kökeninde aynı hikayelere, aynı kurtarıcı ideallerine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun bir göstergesidir. Kadim inançların bu büyüleyici kesişimini birlikte keşfetmek harikaydı. Bu görsel analizde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sormaya, araştırmaya ve merak etmeye devam edin.